arkadaşlar, bakın şu şekilde boş bir bidonumuzu atık su gider hortumuna soktuk ve denememizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi arıtma cihazımızı açtık ve bir bardak su doldurduk arkadaşlar. Bakın şimdi suyumuz akmaya başladı arkadaşlar. Tabii ki bu su şu anda biraz ince akıyor. Daha sonra damlamaya dönecek ve bu en azından 5-6 saatlik bir süreç arkadaşlar. Çünkü biz bunu zaten depodaki sudan kullandık. Şu an depoya tekrardan bir bardak suyu dolduruyor arıtma cihazımız. Bakalım arıtma cihazımız bir bardak suya kaç bardak su atık su olarak atıyor arkadaşlar. Hortumu şu şekilde biraz daha sabitleyelim. Evet ve arkadaşlar lütfen sizler de izleyen evinde arıtma cihazı olan arkadaşlar da bu deneyi yapsın ve arıtma cihazı almak isteyen diğer arkadaşları bilgilendirelim. Yorumlardan hangi cihaz ne kadar atık su atıyor bunu tespit edelim ve yorumlardan paylaşalım arkadaşlar. Yorumları incelediğimiz zaman en az su harcayan arıtma cihazında bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bir bardak suyumuz doldu ve ben bu deneyi özellikle sabah saatlerinde yapıyorum arkadaşlar. Neden? Gece boyunca arıtma cihazı kullanılmadı. Sabah ilk defa bir bardak su aldık ve arıtma cihazımızı aktif hale getirdik arkadaşlar. Şu anda bakın şu şekilde dolmaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz hala ince akıyor. Tanıtımını yaptığımız Hyundai marka arıtma cihazıydı bu arkadaşlar. Çok fazla bununla ilgili atık su oranı ile ilgili istek aldım videoda, yorumlardan çok fazla geri dönüş aldım. Bu yüzden ben de faydalı olabileceğini, karar verme aşamasında sizler için faydalı olabileceğini düşündüm ve videoyu çektim. Ancak genelde arkadaşlar bu videoda sürekli erteleme sebebim arıtma cihazı bazen kullanılmış oluyor ve sağlıklı sonuç elde edemeyiz tabii ki böyle bir durumda. O yüzden illaki sabahın ilk saatlerinde ilk defa bir bardak suyu bizim almamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii ki hortumu çıkarttığınız zaman arkadaşlar siz yapacağınız deneyde de hortumun ucu aşağıya büküldüğü için ufak tefek damlama olur. Bu 5 damlayı 10 damlayı geçmez arkadaşlar. 10 damla çok da önemli değil bu oranı öğrenme aşamasında. Önemli olan arıtma cihazının 8 saat kullanılmamış olması. Bundan sonraki süreçte de 8 saat mesaiye gideceğim. 8 saat boyunca da kullanılmayacak olması. Bu bidonda ne kadar su birikeceği sağlıklı bir şekilde ölçümü yapmış oluruz arkadaşlar. Önemli olan detay bu arkadaşlar. Sizler de bu 8 saat kuralına uyarak bir ölçüm yaparsanız ve arıtma cihazınızın marka modelini belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok faydalı bir yönlendirme olur yorumdan. Evet arkadaşlar. Videomuz tabi devam edecek. Ben sizi 8 saat boyunca bekletmeyeceğim arkadaşlar. Videoyu birleştireceğim. Daha sonraki çektiğim videoda bu videoyu ekleyeceğim. Evet. İkinci videoyla devam ediyoruz o zaman. Bu artık bidonumuza dola dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Suyumuzu doldurmuştuk. Videomuzu kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Atık su atışı bitti. Atık suyumuz
bidonumuza dolmuş arkadaşlar ve şu anda tamamen durmuş durumda. Zaten üzerinden 7-8 saat geçti. Yeterli bir şekilde bekledik ve arıtmamızı hiç kullanmadık. Şu şekilde arıtmamızı gösterelim. Sizler de kendi arıtmalarınızla bu deneyi lütfen yapın. Şimdi bidonumuzu alacağız ve bidonumuzdaki suyun kaç bardak çıkacağını, yani 1'e kaç oranda atık su tuttuğunu göstereceğiz arkadaşlar size. Öncelikle bu bardağımızı bir dökelim. Şu anda 6 bardak ayarladık arkadaşlar. Şöyle aynı boyutta olmaları kafi bardaklarımızın. Bidonumuzu alıyoruz. Buradan alalım. Atık su girişine tekrardan hortumumuzu takalım. Bunu unutmayalım. Sonra kullanımda suyumuz mutfağa akar arkadaşlar. Şimdi taşırmadan dolduruyoruz arkadaşlar. 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak. Bakalım 4'ü tamamlayacak mı? Tamamladı arkadaşlar ve 4.6 diyebiliriz arkadaşlar. Buraya şu şekilde göstereyim. Zaten bardağın alt tarafı daha dar olduğu için burada hemen hemen 0,6 bardak dolayında bir su var arkadaşlar. Bir bardağımıza 4.6 atık su bıraktı arıtma cihazımız arkadaşlar. Sizler de aynı testi, denemeyi kendi arıtma cihazınızla yapın ve sonucu yorumlardan paylaşın lütfen. Ve tüm izleyicilerimiz hangi arıtma cihazını alacağını bu şekilde karar versin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.